Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir videoda da sizlerle beraberiz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sizlerle beraber manuel bir araç nasıl kaldırılır, onu size anlatmaya çalışacağım. Özellikle tabii bu tecrübeli arkadaşlar için bu video çok basit kaçabilir ama özellikle şu anda eğitim alan, sürücü kurslarında direksiyon sınavına hazırlık yapan arkadaşlarımız için, bu işi yeni öğrenen meraklı arkadaşlarımız için, hatta ve hatta anneler, babalar, amcalar, dayılar için, yani bir yeğenine, oğluna, kızına, eşine araç nasıl kullanılır bunu öğretmek isteyenler için bu referans, yol gösterici bir video olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız hemen hızlıca videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi manuel araç nasıl kaldırılır hemen başlıyoruz. Bildiğiniz gibi yeni başlayanlar için bir kez daha söyleyeyim. 3 tane pedalımız var. Sağdaki gaz pedalımız, ortadaki fren pedalımız ve soldaki de debriyaj pedalımız. Arkadaşlar, biraz sonra anlatınca da göreceksiniz veyahut da kendiniz kullanmaya da başlayınca göreceksiniz. Debriyaj pedalı manuel araçlarda en önemli pedal. Öyle diyebilirim size. Yani bunu yeni başladığınız zaman öğrenirken yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar, hemen arabamızı çalıştırıyoruz. Arabamız çalıştı. Bildiğiniz gibi şu anda motorumuz dönüyor. Devir üretiyor. Ve benim buradaki amacım motor devrini tekerleklere iletmek. Bu işi öğrenirken arkadaşlar, genellikle öğrenen arkadaşlarımız sol ayağında hassasiyet olmuyor. Yani sol pedalın, yani soldaki debriyaj pedalının çok hassas kullanılması gerekiyor. Ve bu hassasiyet oluşana kadar, yani tam kavrama noktası dediğimiz iki plakanın birbirine yapıştığı ve beraber dönmeye başladığı kavrama noktasının tespit edilmesi lazım. Şimdi onu nasıl tespit edeceğiz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, e, yeni başlarken veyahut da birisine bunu öğretirken şu şekilde bir tüyo verebilirim size. El freni çekikken bu işlemi yapabilirsiniz. Yani el freni çekik, arabayı ben birinci vitese attım ve debriyajdan ayağımı çok yavaş kaldırıyorum. Bakın, çok yavaş kaldırıyorum. Tam kavrama noktasına gelince aracım ilerlemiyor. Bakın, arabanın hareket ettiğini görebiliyor musunuz? Ben sadece debriyaj pedalıyla yapıyorum şu anda bunu. Bakın, araba hareket ediyor ama gidemiyor. Tekrar basıyorum. Bunu arkadaşlar, yeni öğrenen arkadaşlara birkaç defa yaptırın. Ki debriyaj pedalının nerede kavradığı, yani iki plakanın nerede birleştiğini tayin etsinler. Boş bir arazide, trafiğe açık olmayan boş bir arazi. Burada bunu birkaç defa yapın arkadaşlar. Yaptırın çocuğunuza, eşinize, kardeşinize veyahut da kendi kendinize yapıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Daha sonra arkadaşlar, bu işlemi yaptıktan sonra el frenini indirin. Şimdi artık benim ayağım alıştı. Debriyaj pedalı nerede kavruyor onu biliyorum ben. Şimdi ayağımızı frenden kaldıralım. Bakın. Tabii biraz hafif eğim var. O yüzden arabamız geri kaçıyor. Bakın. Araba geri kaçmasına rağmen debriyaj pedalıyla çok az ileri gidebiliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın, duruyorum tekrar. Ters eğimde yapmadım özellikle bunu. Yani burada çok az bir eğim var arkadaşlar. Ters eğimde yapmadım çünkü ayağımı frenden kaldırınca araba zaten kendiliğinden gidecekti. Çok az bir eğimde bile bakın bu sistem çalışıyor. Bunu göstermek için yapıyorum size. Bakın, bu çalışmayı yaptırın arkadaşlar birkaç defa. Bakın. Gördünüz mü? Bakın, durduruyorum. Bak, sadece debriyaj pedalıyla ben bu hareketi sağlıyorum. Bakın, durduruyorum tekrar. Tekrar kaldırıyorum debriyaj pedalını. Biraz önce el freniyle yaptığımız hareketin bir benzeri. Ve burada ayağımı debriyajın üzerinde sabit tutuyorum. Bakın, bu sabit tutma konusu çok önemli. Arabayı kaldırırken, manuel aracı kaldırırken debriyaja bastım, kaldırıyorum ve kavramanın sağlandığı noktada ayağımı sabit tutuyorum. Şimdi arkadaşlar, normalde bu işi bilen kişiler arabayı böyle kaldırmıyor, biliyorsunuz. Ya normalde ben yıllardır araba kullanıyorum. Biz iki pedalın ikisini birden kumanda ediyoruz. Yani gaz pedalıyla debriyaj pedalı. Ama bu işi yeni öğrenen arkadaşlarımızın sol ayaklarında hassasiyet olmuyor. Ve
Debriyaj pedalının nasıl çalıştığını bilmedikleri için ben şiddetle bu eğitim sistemini tavsiye ediyorum. Araba bu şekilde gitmeye başladığı zaman gene ayağım bakın sabitken sadece gaza basın. Bakın şu anda gaza da bastım artık. Biraz daha hızlandı, gördünüz mü araba? Debriyajdaki ayağım hala aynı ve daha sonra ayağımı debriyajdan kaldırdım. Şimdi geri geliyorum tekrar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu işe yeni başlayan arkadaşların bu işi aşamalı bir şekilde öğrenmesi lazım. Bunu da aşamalı şekilde yapmamız lazım. Çünkü hepsini birden aynı anda kavrayamıyor. Burada aslında asıl olan şu arkadaşlar. Şu anda bu işe yeni başlayan arkadaşların aslında biz beyin, el, ayak, göz, kulak koordinasyonunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu koordinasyon da bütün bileşenleriyle beraber hep beraber oluşmaz. Bu koordinasyon ancak bu şekilde adım adım oluşur. Adım adım oluşur. Adım adım oluşması için her bir adımı ayrı ayrı kodlamamız lazım beynimize. Dolayısıyla bütün hani gaza bas, aynı anda debriyajdan ayağını kaldır falan, bunu yeni başlayan birisinin yapması çok zor. O yüzden tekrar ediyorum bakın. Önce debriyajdan kaldırdım. Eğimden dolayı biraz geri gitti araba. Şu anda ileri gidiyor. Henüz gaza basmıyorum bakın. Sonra gaza basıyorum. Bakın şimdi gaza bastım. Gaza basınca biraz hızlandı. Hala debriyajdaki ayağım aynı. Ve daha sonra debriyajdan ayağımı kaldırıyorum. Anlaştık? Şimdi arkadaşlar diğer bir çalışma, bu alışkanlığı kazanana kadar, yani debriyaj ve gaz dozajlama alışkanlığı kazanana kadar şöyle bir çalışma yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın yine arabayı kaldırıyoruz, debriyajla kaldırdık. Araba gitti. Bakın gaz vermiyorum. Tekrar debriyaja basıp tekrar durdurdum arabayı frenle. Bakın tekrar ediyorum. Araba ilerliyor. Debriyaja tekrar basıp frene bastım. Bakın gaza basmıyorum. Bu tamamen debriyajdaki ayağımızın hassasiyet kazanması için yapılması gereken bir alıştırma. Bunu 4-5 defa, 5-6 defa alışkanlık kazanana kadar bunu defalarca kez yapın. Bakın aynı şekilde. Bu aynı zamanda şehir içi trafikteki dur kalk hareketidir arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapın. Daha sonra bu aynı hareketi şu şekilde yapın. Gaz pedalını da kullanarak yapın. Yani debriyajla hareket ettim. Bir müddet gaz verdim. Daha sonra gazdan ayağımı kaldırdım. Debriyaj pedalına sonuna kadar bastım. Ve arabayı tekrar durdurdum. Tekrar ediyorum. Frenden ayağımı kaldırdım. Debriyaj pedalını kaldırdım. Kavrama noktasını buldum. Araba ileri doğru hareket ediyor. Biraz gaz verdim. Daha sonra ayağımı gazdan kaldırdım. Daha sonra debriyaja sonuna kadar basıp frene bastım. Arkadaşlar aynı olayı ben size sadece pedalları çekerek de göstereceğim. Ekranın bir yerine koyacağım. Bu çalışmaları da yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arabayı kaldırdık. Bu çalışmayı tabii tekrar yapın. Kazanın, hassasiyet kazansın ayağınız. Alışın. Tabii trafiğe kapalı bir alanda, tekrar söylüyorum. Boş bir otoparkta, trafiğin olmadığı bir yerde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki aşamada vites nasıl değiştirilir onu da göstereceğim. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Bakın aynı hareketi yapıyorum ve hareketin sonuna da bir de birinci vitesten ikinci vitese alacağım. Daha sonra ikinci vitesi de bir müddet gittikten sonra durduracağım aracı. Bakın. Yeni bir şey ekliyorum bakın sisteme. Debriyajdan ayağımı kaldırdım. Araba hareket ediyor. Arkasından gaza bastım. Araba hızlandı. Daha sonra debriyaja bastım. İkinci vites. İkinci vitesle devam ediyorum. Gene gaza bastım. Daha sonra ayağımı gazdan kaldırıp debriyaja bastım ve arkasından frene bastım ve durdurdum. Bakın aynı olaya ikinci bir şey ekledim. Bir daha göstereyim mi? Evet bakın tekrar ediyorum. Ayağımı frenden kaldırdım. Debriyajdan kaldırdım. Kavrama noktasını buldum. Araba ileri doğru hareketlendi. Biraz gaz verdim.
Araba hızlandı. Debriyajdan ayağımı kaldırdım. Gaz verdim. Ayağımı gazdan kaldırıp tekrar debriyaja bastım. İkinci vitese çektim arabayı ve tekrar gaz vererek devam ettim. Gazdan ayağımı kaldırdım. Debriyaja bastım. Arkasından frene bastım ve durdum. Arkadaşlar, bu çalışmayı da araba kaldırma çalışması yaptıktan sonra hemen peşi sıra bunu da yapın. Bu da temel vites değiştirme çalışmasıdır. Bunlar manuel araçlarda yeni başlayan adayları biraz zorluyor. Yeni başlayan arkadaşları. Ama bir kere bu koordinasyon beynimize kodlandığı zaman artık ondan sonra ömür boyu bu koordinasyon gidiyor. Dolayısıyla ilk alıştırmalarımızı bu şekilde yaparsak yani çok daha faydalı oluyor. Ee, Yeni başlayan arkadaşlarımızın algılaması ve uygulaması daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar, manuel araç nasıl kaldırılır? Biraz önce yaptığımız şekilde bu uygulamaları yaparsanız öğrenmeniz, uygulamanız çok daha kolay olacaktır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Yalnız her zaman olduğu gibi videoyu sonlandırmadan önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.